Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte öyle güzel kışlık tarif hazırlayacağız ki ister turşu olarak ister sos olarak kullanabileceğiniz bir tarif hazırlayacağız. Kesinlikle her evde bulunmasını isteyeceğim bir turşu tarifi olacak. Böyle kaşık kaşık kahvaltınızda ve akşam yemeklerinizde tüketmek isteyeceğiniz, evet fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Dilerseniz tarifimize geçelim. Bu güzel tarifin yapılışını hep birlikte izleyelim. Evet, burada 15 kilo domatesim var. Domateslerimin önce kabuğunu yıkadım, sonra da soydum ve bu şekilde gelişi güzel dilimledim arkadaşlar. Şimdi robotumuza alalım, pürüzsüz hale gelinceye kadar bütün domateslerimizi robotumuzdan geçirelim. Diğer malzemelerimin de sırası geldikçe sizlerle tek tek paylaşacağım. Evet, hemen bir bakalım. Evet, bütün domateslerimizi bu küçüklükte robotumuzdan geçireceğiz, bilginize. Evet, hemen sonuncu domatesimizi de robotumuzdan geçirelim ve sonlandıralım. Evet, hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Eğer sizler böyle çok küçük olacak şekilde doğramak istemiyorsanız biraz büyük de doğrayabilirsiniz robotunuzdan domatesinizi. Ben bu şekilde yapıyorum. Dediğim gibi sizler dilediğiniz büyüklükte robotunuzdan domatesinizi geçirebilirsiniz, bilginize. Evet, hemen yan tarafta tenceremin içine ilave ediyorum. Evet, hemen diğer malzemelerimizi de ilave edelim. Burada 2 kilo kıl biberim var. Önce yıkadım ve sonra bu büyüklükte olacak şekilde doğradım arkadaşlar. Yine de sizler hangi büyüklükte doğramak istiyorsanız biberinizi o büyüklükte doğrayabilirsiniz, bilginize. Evet, burada da 1 kilo sarımsağım var. Sarımsaklarımı da yine temiz olacak şekilde yıkadım ve bu büyüklükte doğradım. İsterseniz siz sarımsaklarınızı tüm de kullanabilirsiniz turşunuzun içinde. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, 1 su bardağı da limon tuzu ilave ediyorum. 3 su bardağı da elma sirkesi ilave ediyorum. 4 su bardağı da yağ ilave ediyorum arkadaşlar. 2,5 su bardağı da kaya tuzu ilave ediyorum. Evet, bir 10 dakika bu şekilde karıştıracağım. Tuzumuzun ve limon tuzumuzun erimesi için, bilginize. Evet, tamam, 10 dakikadır karıştırıyorum. Hemen ben 1 bardak daha yağ ilave edeceğim arkadaşlar. Çünkü yağsı az oldu gibi geldi bana. Çünkü biz biraz yağlı seviyoruz. Sizler yine de eğer yağsız seviyorsanız 4 su bardağı yağ ilave edebilirsiniz. Ben 5 su bardağı yağ kullanacağım. Yani hemen bunu da belirteyim. Gerçekten de bu sos yağı götürüyor arkadaşlar. Çünkü gerçekten de yağla çok güzel oluyor. Ya da bana öyle geliyor, bilmiyorum. Biz yağla sevdiğimiz için ailecek. Yine de dediğim gibi sizler yağ miktarınızı kendinize göre ayarlayın. İster 4 bardak ister 5 bardak, bilginize. Evet, şimdi iyice karıştıracağım. Sonradan eklediğim yağımın dağılması için. Evet, tamam, şimdi hemen böyle bir de tadına bakmak istiyorum. Eksik bir şey varsa ilave edeceğim. Kesinlikle gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Tadı tuzu çok güzel olmuş. Evet, şimdi kanavuzlarımın içine ilave edeceğim. Evet, kanavuzlarımı da hazırladım. Şimdi sosumuzu içine ilave edelim. Evet, bu da size bir fikir olsun arkadaşlar. 5 kiloluk bidonumu ben bu şekilde kestim. Sosumu daha rahat
kanavuzlarımın içine ilave etmek için. Evet, şimdi böyle bir sosumu karıştırmak istiyorum ve ilave edeceğim. Evet, her seferinde sosunuzu karıştırın ki bütün malzemelerimiz bütün kanavuzlarımıza eşit bir şekilde ayarlansın arkadaşlar. Evet, tamam, şimdi diğer kanavuzuma da aynı şekilde dolduracağım. Evet, şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi kanavuzlarımın içine ilave edip bitireceğim, bilginize. Evet, şimdi kanavuz kapaklarımızı sıkı olacak şekilde iyice kapatalım. Çok sıkı kapatın arkadaşlar kanavuzlarınızın ağzını, yoksa hava alırsa bozulur. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, bu arada ben kapaklarımı 10 dakika kaynattım arkadaşlar. Hem daha sağlıklı oluyor ve bir de turşularımızı koruyor. Bunu da hemen belirtmiş olayım bilginize. Evet, bütün kanavuzlarımın kapağını sıkı olacak şekilde kapattım arkadaşlar. Turşumuz hazır. Yani o kadar güzel bir sos tarifi oldu ki arkadaşlar, kendim yaptım diye söylemiyorum. Kesinlikle gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz tarifimi. Yine aklınıza takılan soru işaretleri olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Evet, hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Eğer tansiyon hastasıysanız, tuz miktarı fazla diyorsanız tuzunuzun miktarını birazcık azaltabilirsiniz. Yani ben 2,5 bardak tuz kullandım. Bu arada kaya tuzu kullanın kesinlikle. Normal tuz kullanmayın arkadaşlar. Çünkü neden derseniz, normal tuz kullanırsak turşumuzun ömrü kısa olacaktır. Kesinlikle üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Bütün turşularınızda kaya tuzu kullanın. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Yani dediğim gibi ben 2,5 bardak tuz kullandım. Sizlerin sağlık sorunu varsa 2 bardak tuz da kullanabilirsiniz. Yine eğer ekşiyi fazla sevmiyorsanız ben 1 bardak ekşi kullandım. Sizler dilerseniz 1 bardaktan biraz az ekşi de kullanabilirsiniz. Bunu da belirtmek istedim bilginize. Evet, hemen burada benim geçen seneden yapmış olduğum sosum var arkadaşlar. Yani aynı sos tarifim. Hemen gönül rahatlığıyla yapmanızı istediğim için bugünkü tarifimi, geçen seneki sosumu açıp göstermek istiyorum sizlere.
Evet, bakar mısınız? Yani o kadar sıkı kapatmışım ki açılmıyor. Ben hemen bunu açayım, tekrardan geleceğim. Evet, hemen böyle göstereyim. Yani kapağını o kadar sıkı kapatmışım ki arkadaşlar, zor açtım, inanır mısınız? Zaten öyle de olmalı. Asla hava almamalı. Hava alırsa bozulacaktır. Kesinlikle hava almaması lazım. Çok sıkı sıkı kapatmalıyız kanavuzlarımızın kapağını. Hemen şöyle yakından da göstereyim. Bakar mısınız? Yani biz çoktan bitirirdik arkadaşlar. Ben sizlere göstermek için bunu sakladım. Bakar mısınız? Yani gerçekten de çok güzel bir turşu tarifi oluyor. Kesinlikle her evde bulunması gereken. Bir de çokça yapın arkadaşlar. Kışın gerçekten de çok güzel oluyor. Biz bütün yemeklerimizin yanında tüketiyoruz. İnanın ki. Soslarımızı dolabımızda saklıyoruz. Çünkü havalar hala sıcak. Asla sıcak bir ortamda saklamıyoruz. Eğer sıcak bir ortamda saklarsanız turşumuz bozulacaktır ve bunu da hemen belirtmiş olayım. Kesinlikle ve kesinlikle bu püf noktalarına çok dikkat edin. Vermiş olduğum püf noktalarına dikkat ettiğiniz mühletçe benim gibi böyle çok güzel sonuçlar alırsınız tarifimden, bilginize diyorum ve tarifimi burada sonlandırıyorum. Tarifimi sonlandırmadan önce de sizlerden küçücük bir isteğim var. Hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Böylelikle de bana destek vermiş olursunuz ve sosyal medyalarınızda paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz. Bana da destek vermiş olursunuz. Böylelikle evet, umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.